Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsanlık tarihine dair bildiğimiz her şey belki de sandığımızdan daha geç başladı. Yazıdan önce, şehirlerden önce, hatta tarımdan bile önce. İnsanlar bir şey inşa etti. Ama bu bir barınak değildi. Hayatta kalmak için yapılmış bir şey de değildi. Daha büyük bir şey. Henüz adını koyamadıkları ama anlamaya çalıştıkları bir şey için. Bugün buraya Göbekli Tepe diyoruz ve çoğu insan onu tek bir cümleyle tanıyor. Dünyanın ilk tapınağı. Ama ya bu tanım yeterli değilse, ya bu taşlar sadece ibadet için yapılmadıysa, ya bu figürler sadece gördükleri şeyler değilse, belki de burada gördüğümüz şey bir yapı değil, bir başlangıç. Eğer bu tür soruları yüzeyde bırakmak yerine gerçekten derinlemesine keşfetmek istiyorsan kanala abone olarak bu yolculuğa katılabilirsin. Çünkü Göbekli Tepe sadece geçmişe ait bir şey değil. Belki de insanın ilk kez görünmeyeni anlamlandırmaya başladığı bir yer. Bu videonun çıkış noktası tek bir soruya dayanıyor. Ama bu soru göründüğünden daha derin. Göbekli Tepe gerçekten yalnızca bir ritüel alanı mı, yoksa burada gördüğümüz şey insanın düşünme biçiminde yaşanan daha köklü bir dönüşümün izleri mi? Bu soruya doğrudan bir cevap vermek çok mümkün değil. Ama doğru bir çerçeve kurmak oldukça mümkün. Bu yüzden bu video tek bir disipline dayanmaz. Arkeoloji bize neyin bulunduğunu söyler. Taşları, yapıları, kabartmaları. Ama tek başına şunu söyleyemez. Bu ne anlama geliyor? Tam bu noktada antropoloji devreye giriyor. İnsan topluluklarının nasıl organize olduğunu, ritüelin nasıl işlediğini ve sembollerin ne anlam kazandığını inceler. Ama bu da yeterli değil. Elbette. Çünkü Göbekli Tepe'de karşımıza çıkan şey yalnızca toplumsal değil, aynı zamanda zihinseldir. Bu yüzden üçüncü katman gerekiyor. Bilişsel yaklaşım yani. İnsan zihni ne zaman sembollerle düşünmeye başladı? Görünmeyeni ne zaman temsil etmeye başladı? Bu çerçeve içinde farklı araştırmacıların çalışmaları bir araya geliyor. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe'yi sıradan bir yerleşim olarak değil, özel amaçlı bir alan olarak değerlendiriyor. Ve buradaki mimari düzenin ritüel bir organizasyonu işaret ettiğini vurgular. Jacques Couven ise meseleyi daha derine taşıyor. Ona göre Neolitik dönemde yaşanan asıl kırılma tarım değildi. İnsanın dünyayı semboller aracılığıyla anlamlandırmaya başlamasıydı. David Lewis Williams bu tabloya başka bir boyut ekliyor aslında. Tarih öncesi imgelerin yalnızca dış dünyayı temsil etmediğini, aynı zamanda insan zihninin içsel deneyimlerini de yansıtabileceğini ileri sürüyor. Bu üç yaklaşım birlikte düşünüldüğünde Göbekli Tepe artık tek bir kategoriye sığmıyor. Ve tam olarak bu yüzden bu video bir cevap sunmaz, bir okuma önerir. Bu noktada bir şeyi netleştirmemiz gerekiyor. Bu video bir iddia videosu değil. Göbekli Tepe hakkında kesin cevaplar verdiğini söyleyen, her şeyi açıklamış gibi konuşan bir anlatı da değil. Olamaz zaten. Aynı şekilde bu video gizem üretmek üzerine kurulu bir komplo anlatısını da sizlere vermeyecek. Çünkü ben bunlardan nefret ediyorum. Yani gerçekliğe dayanmayan komplo teorileri beni gerçekten çok yoruyor. Çünkü Göbekli Tepe'yi anlamaya çalışırken bilinmeyeni dramatize etmek çok kolay. Ve insanların duygularını sömürmek de çok kolay. Ama bilimsel değiller. Bu video başka bir yol izleyecek. Burada yapılan şey yapılandırılmış bir araştırma. Yani elimizdeki arkeolojik veriler temel alınıyor. Bu veriler antropolojik ve teorik çevrelerle birlikte okunuyor ve yalnızca verinin izin verdiği ölçüde yorum yapılır. Okulda öğrencilerime verdiğim örnek derslerden bir tanesidir Göbekli Tepe. Jacques Couven'in Neolitik dönüşümü yalnızca maddi değil, aynı zamanda zihinsel bir değişim olarak ele alırken izlemiş olduğu dikkatli çizgiyle uyumlu aslında. Couven sembollerin önemini vurguluyor ama onların anlamını mutlaklaştırmıyor.
Benzer şekilde yine Klaus Schmidt de Göbekli Tepe üzerine çalışırken güçlü yorumlar yapıyor. Ancak kabartmaların ve sembollerin henüz çözülmediğini çok açık bir şekilde kabul ediyor. Çalışmalar hala devam ediyor. Ama bunun üzerine görüyorum ki oldukça fazla komple teorisi üretilmiş. Fakat bilimsel elimizde hiçbir veri yok. Onun resim dili ifadesi anlamın var olduğunu söylüyor. Ama çözüldüğünü iddia etmiyor yine Klaus Schmidt. Bu videoda da aynı ilkeye dayanıyor. Yorum yapacağız ama kesinlik iddia etmiyoruz. Bu nedenle burada kullanılan yaklaşım kanıta dayalı spekülasyondur. Yani veri tamamen terk edilmez ama verinin sustuğu yerde düşünme durmaz elbette. David Lewis Williams'ın tarih öncesi imgeleri analiz ederken izlediği yöntem de yine bu çizgidedir. O imgelerin yalnızca görüleni değil, deneyimlenen gerçekliği de yansıtabileceğini ileri sürer. Ama bunu evrensel bir açıklama olarak dayatmaz. Ve bu bizi en kritik noktaya getiriyor. Bu video bilmiyoruz demekten kaçınmaz. Bilmiyoruz demekten kaçınmaz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Çünkü Göbekli Tepe gibi bir alan söz konusu olduğunda bilmediğimizi kabul etmek anlamaya giden ilk adımdır. Bilimsel bir yoldur. Ve bazen en güçlü analiz tam olarak burada başlar. Şimdi zemini biraz netleştirelim. Göbekli Tepe hakkında konuşurken yoruma geçmeden önce elimizde ne olduğunu doğru görmek gerekir. Karşımızda alışılmış Neolitik yerleşimlerden belirgin şekilde ayrılan bir yapı var. En dikkat çekici unsurlar T biçimli dikili taşlar. Bu taşlar yalnızca büyük değildir. Aynı zamanda işlenmiştir. Yüzeylerinde kabartmalar var. Ve bu kabartmalar rastgele değil. En sık karşılaşılan figürler yılanlar, akrepler, tilkiler, yırtıcı kuşlar. Bu hayvanlar doğrudan çevrede bulunan canlılar. Ama temsil ediliş biçimleri basit bir gözlem kaydından çok daha sistematik olduğunu gösteriyor bize. Bu dikili taşlar çoğunlukla dairesel ya da oval planlı yapılarda yer almışlar. Ve çoğu yapının merkezinde diğerlerinden daha büyük iki taş bulunuyor. Bu yüzden sıradan bir inşa pratiğine değil, planlı bir organizasyona işaret ediyorlar. Klaus Schmidt bu yapıları incelerken özellikle şunu vurguluyor. Bu ölçekte bir taş işçiliği ve bu düzeyde bir mimari düzen tesadüf değil. Ama Göbekli Tepe'yi asıl ilginç kılan şey orada olanlar kadar olmayanlardır. Çünkü burada alıştığımız yerleşim izleri yok. Ev kalıntıları yok. Ocak izleri yok. Günlük yaşamı doğrudan gösteren üretim kalıntıları son derece sınırlı. Bu durum Göbekli Tepe'nin sıradan bir yaşam alanı olmadığını düşündürür. Schmidt de tam bu noktada açık bir ayrım yapıyor. Burası bildiğimiz anlamda bir yerleşim değildir diyor. Ancak onun en dikkat çekici tespiti yapının ne olduğu kadar ne olmadığını kabul etmesidir. Kabartmalar ve semboller için kullandığı ifade çok net. Bu henüz çözülmemiş bir resim dilidir. Yani burada bir anlam var ama bu anlam doğrudan okunamaz. Ve bu Göbekli Tepe'yi benzersiz kılan şeydir şu anda. Çünkü elimizde açıkça düzenlenmiş bir yapı, sistematik olarak yerleştirilmiş semboller ama çözülememiş bir anlam sistemi var. Ve tam bu yüzden Göbekli Tepe yalnızca bir arkeolojik alan değildir. Bir problem alanıdır, bir denklem alanıdır. Ancak burada durup önemli bir soruyu sormamız gerekiyor. Göbekli Tepe'yi gerçekten tapınak olarak adlandırmak ne kadar doğru? Bu noktada akademik tartışma başlıyor. Arkeolog Benning bu tanımın kendisini açıkça sorguluyor. Ona göre tapınak kavramı modern dünyaya ait bir kategoridir. Yani bu kavramı doğrudan Göbekli Tepe'ye uygulamak geçmişi bugünün kavramıyla okumak anlamına gelir ki bu da tarih olarak yanlıştır. Yani geçmiş olayları bugünkü değerler üzerinden okuyamayız. Bu da anakronik bir yorum üretiyor. Çünkü erken Neolitik toplumlarda bizim alışık olduğumuz türden bir ayrım net değildir. Kutsal
Gündelik ayrımı, ritüel ve yaşam ayrımı, özel ve sıradan ayrımı. Bu ayrımlar henüz kesinleşmemiş olabilir. Bu durumda şu ihtimal ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe bizim düşündüğümüz anlamda bir tapınak olmayabilir. Bazı araştırmacılar bu alanı farklı şekillerde yorumluyorlar. Bir ibadet merkezi olarak değil, toplulukların bir araya geldiği bir alan olarak algılıyorlar. Bu kutsal yapıdan çok sosyal bağların kurulduğu ve güçlendiği bir merkez olarak görülebilir, diyor bazı araştırmacılar. Özellikle Trevor Watkins'in erken Neolitik topluluklara dair analizleri bu tür büyük yapıların yalnızca ritüel değil, aynı zamanda kolektif organizasyonun bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısına göre Göbekli Tepe insanların bir araya geldiği, birlikte çalıştığı, ortak kimlik ürettiği bir alan olabilir. Yani ritüel gündelik yaşamdan ayrı değil, onun içindedir. Bu yorum Göbekli Tepe'yi küçültmüyor. Aksine daha karmaşık bir hale getiriyor. Daha kompleks bir hale getiriyor. Çünkü artık tek bir açıklama yok. Ve belki de en önemli sonuç şu. Göbekli Tepe hakkında güçlü veriler vardır. Ama tek bir hikaye yok. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Göbekli Tepe'yi anlamanın yolu onu sadece ne olduğu üzerinden değil, neyi mümkün kıldığı üzerinden düşünmektir. Jacques Couven bu noktada kritik bir kırılma öneriyor. Ona göre Neolitik dönemde yaşanan en önemli değişim tarımın başlaması değil. Asıl dönüşüm şu: insan artık yalnızca hayatta kalan bir varlık değildir. Anlam üreten bir varlıktır. Doğayı sadece deneyimlemez, onu semboller aracılığıyla yeniden kurar. Bu bakış açısı Göbekli Tepe'yi tamamen farklı bir yere taşır. Çünkü burada karşımıza çıkan şey sadece fiziksel bir inşa değil, bir düşünme biçimi. Yine Watkins, yani Trevor Watkins, bu fikri daha da ileri götürüyor. Erken Neolitik toplulukları incelerken şunu vurguluyor: büyük ve organize yapılar yalnızca teknik kapasitesinin sonucu değildir. Bunlar ortak bir zihinsel çerçevenin ürünüdür. Yani insanlar sadece birlikte çalışmıyorlar burada. Aynı şeyi düşünüyorlar. Ve çok kritik bir nokta burası. Çünkü bu düzeyde bir koordinasyon ancak paylaşılan bir anlam sistemiyle mümkün olabilir. Başka türlü olmaz. Göbekli Tepe'de gördüğümüz şey de aslında tam olarak bu. Planlı mimari, tekrar eden semboller, merkezi düzen. Bunlar yalnızca yapı değil. Böyle göremeyiz. Düşüncenin bir organizasyonudur bu. Bu çok önemli. Ve belki de bu yüzden en doğru tanım şu: Göbekli Tepe bir yapı değil, bir düşünce organizasyonudur. Bu cümle önemli çünkü bu noktadan sonra Göbekli Tepe'ye bakış değişir. Artık soru şu değildir: bu insanlar ne inşa etti? Soru şu olabilir: nasıl bir zihin bunu mümkün kıldı? Ve işte tam burada insanlık tarihine bakışımız değişmeye başlar. Şimdi en kritik sorulardan birine geliyoruz. Bu hayvanlar neden burada? İlk bakışta cevap basit görünebilir. Çünkü bunlar çevrede yaşayan hayvanlar. Ama sorun şu: bu açıklama yeterli değil. Çünkü Göbekli Tepe'deki hayvan kabartmaları rastgele dağıtılmış değil veya rastgele dağılmış değiller. Belirli türler tekrar tekrar kullanılıyor, tekrar ediyor. Yılanlar, akrepler, tilkiler ve yırtıcı kuşlar. Bu tekrar bir seçim olduğunu gösteriyor ve bu seçim nötr değil. Bazı hayvanlar özellikle ön plana çıkmış. Bazıları ise neredeyse hiç yok. Bu da bize şunu söylüyor: burada yalnızca doğa tasviri yok, bir düzen var. Ve düzen varsa anlam ihtimali ortaya çıkıyor. Claude Lévi-Strauss bu noktada önemli bir bakış açısı sunuyor. Ona göre hayvanlar ilkel toplumlarda yalnızca kutsal varlıklar değillerdi. Onlar aynı zamanda düşünce araçlarıdır. Yani insanlar hayvanları dünyayı anlamlandırmak için kullanıyorlardı. Bir tür sınıflandırma aslında, ya da sınıflandırma sistemi gibi bir şey. Bu bakış açısıyla Göbekli Tepe'ye baktığımızda hayvanlar artık sadece hayvan değiller. Onlar karşıtlıkları, kategorileri, ilişkileri temsil ediyor. Ya da öyle olabilir. Burada gördüğümüz şey bir
doğa kataloğu değil, bir düşünce haritası olabilir. Bu noktada başka bir kapı açılır. David Lewis Williams tarih öncesi imgeleri incelerken çok daha farklı bir ihtimal öneriyor. Bu imgeler yalnızca dış dünyayı yansıtmaz. Aynı zamanda insanın içsel deneyimlerini yansıtabilir. Ritüel sırasında yaşanan deneyimler, bilinç durumları, algısal değişimler. Bu durumda şu ihtimal ortaya çıkar. Göbekli Tepe'deki figürler yalnızca görülen şeyler değillerdir. Deneyimlenen şeyler de olabilirler. Bu çok kritik bir kırılma çünkü bu noktadan sonra Göbekli Tepe bir gözlem alanı olmaktan çıkar. Bir zihin alanına dönüşür. Ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Her sembolü doğrudan mistik deneyimle açıklamak veriyi zorlamak olur. Bu video bunu yapmıyor. Ama şu ihtimali çok açık tutuyorum. Bu kabartmalar ne sadece süsleme ne de sadece kayıt. Bunlar büyük ihtimalle anlam üretiminin parçaları. Ve eğer bu doğruysa Göbekli Tepe'de gördüğümüz şey taşlara işlenmiş hayvanlar değil. Taşlara işlenmiş düşüncelerdir. Buraya kadar gördüğümüz her şeyi bir an için durduralım. Taşları, figürleri, yorumları ve sadece şu soruyu soralım. Bu insanlar gerçekten ne yapıyordu? Çünkü elimizde olan şey sadece teknik bir başarı değil. Bu ölçekte taşları kesmek, onları taşımak, onları yerleştirmek. Evet, bu önemli. Ama tek başına açıklayıcı değil. Asıl soru şu. Neden? Neden henüz tarımın tam yerleşmediği bir dünyada insanlar bu kadar büyük bir enerjiyi böyle bir yapıya yönlendirir? Jacques Cuvier'in işaret ettiği sembolik dönüşüm burada yeniden anlam kazanıyor. Eğer insan artık sadece hayatta kalmakla yetinmeyip dünyayı anlamlandırmaya başlıyorsa, o zaman bu yapı bir ihtiyaçtan değil, bir zorunluluktan doğuyor. Ama bu zorunluluk fiziksel değil, zihinseldir. Trevor Watkins'in erken neolitik toplumlar ya da topluluklar için söylediği şey tam da bu aslında. Böylesi bir organizasyon ancak paylaşılan bir anlam sistemiyle mümkün olabilir diyor. Yani insanlar burada sadece birlikte çalışmıyorlar. Aynı gerçekliği paylaşıyorlar, aynı düşünceyi paylaşıyorlar. Ve belki de ilk kez o gerçekliği dış dünyaya yansıtıyorlar. Yine David Lewis Williams'ın kendi yaklaşımıyla düşündüğümüzde bu imgeler sadece dış dünyanın kopyası değilse o zaman burada gördüğümüz şey bir temsil değil, bir inşadır. Bu insanlar taş işlemiyorlardı. Gerçekliği yeniden kuruyorlardı. Belki de bir kozmoloji yaratıyorlardı. Ve belki de ilk kez görünmeyen bir şey görünür hale geliyordu. Bu noktadan sonra Göbekli Tepe'ye yalnızca bir yapı olarak bakmak inanın yetersiz kalır. Çünkü burada karşılaştığımız şey tekil bir olay değil, bir sürecin parçası. Karen Armstrong dinin tarihini incelerken onu sabit bir sistem olarak değil, zaman içinde dönüşen bir anlam üretim süreci olarak ele alıyor. İnanç bir anda ortaya çıkmaz, yavaş yavaş şekillenir. Deneyimlerden, ritüellerden ve tekrar eden sembollerden doğar. Bu bakış açısıyla Göbekli Tepe'ye baktığımızda onu bir başlangıç noktası olarak değil, bir yoğunlaşma noktası olarak görmek gerekiyor. Yani burada gördüğümüz şey ilk düşünce değil, düşüncenin bir araya geldiği an olabilir. Yine bazı dinler tarihçilerine göre bu noktada farklı bir kavram ortaya çıkıyor. Bazı mekanlar sıradan olmaktan çıkıyor. Onlar artık sadece fiziksel alanlar değildir. Anlamın yoğunlaştığı merkezler haline gelirler. İnsan bu tür mekanlarda dünyayı yeniden düzenliyor. Kaosu düzene çeviriyor. Görünmeyeni yerleştiriyor. Bu çerçevede Göbekli Tepe yalnızca taşların bir araya geldiği bir alan değil, bir anlam yoğunlaşmasıdır. Burada semboller yalnızca temsil etmez, toplanır, tekrar eder, derinleşir. Ve belki de ilk kez insan düşüncelerini yalnızca zihinde taşımaz. Onları mekana yerleştirir. Göbekli Tepe düşüncenin yer kazandığı bir noktadır. Şimdi geri dönelim. Başta sorduğumuz soruya bir kere daha bakalım.
Göbekli Tepe nedir? Bir tapınak mı? Bir ritüel alanı mı? Bir topluluk merkezi mi? Belki bunların hepsi. Ama aynı zamanda hiçbiri. Çünkü bu soruların hepsi onu bildiğimiz kategorilerin içine yerleştirmeye çalışıyor. Oysa Göbekli Tepe tam olarak bu kategorilerin oluşmasından öncesine ait. Jacques Cuvier'in sembolik dönüşüm fikri bize bu tür yapıların yalnızca işlevsel değil, zihinsel bir kırılmanın parçası olduğunu gösteriyor. Yine Watkins'in erken topluluklara dair analizleri de bu tür yapıların ortak düşüncenin maddi karşılığı olduğunu ortaya koyuyor. Çok tartışmalı olsa da yine Mircea Eliade'nin kutsal mekan yaklaşımıyla düşündüğümüzde bazı yerler sadece yer değildir. Anlamın kurulduğu merkezlerdirler. Bu üç yaklaşım birlikte okunduğunda Göbekli Tepe artık farklı görünür. O artık sadece taş değildir. Sadece bir yapı değildir. Bir eşiktir. İnsanın sadece yaşadığı bir dünyadan anlam kurduğu bir dünyaya geçtiği eşik. Görünmeyeni sadece deneyimlediği değil, onu düzenlediği eşik. Ve belki de insanlık tarihinin en sessiz ama en derin kırılma noktalarından biridir Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'yi anlamaya çalışırken aslında tek bir yapıyı incelemiyoruz. Klaus Schmidt'in çözülmemiş bir resim dili olarak tanımladığı bu alan kesin bir açıklamadan çok bir başlangıca işaret ediyor. Jacques Cuvier'in sözüne ettiği sembolik dönüşüm burada somut bir iz bırakmış olabilir. Ve David Lewis Williams'ın ima ettiği gibi bu izler sadece dış dünyaya değil, insanın iç dünyasına da ait olabilir. Ama belki de en önemli şey şu, burada kesin olan bir şey yok. Ve tam olarak bu yüzden Göbekli Tepe hala konuşuyor. Taşlarla değil, sorularla. Bu video Göbekli Tepe hakkında değil. Bu video insan zihninin görünmeyeni ilk kez anlamlandırdığı an hakkında. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.